Selamun Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidina ve akhirin. Madad ya Resul, madad ya Selam, ashabu, madad ya Resul, destur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ udina fî qaretin emmenha Allah min azâbihi zâlikel yevm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir köyde ezan okunduğu zaman Allah o gün orasına azap etmeyeceğine dair güvence verir. Yani ezan okumak çok mühimdir. Bilmem bu ne hikmete dayalı. Ezan okunuyor şimdi her tarafta da, bir camide okunuyor. Öteki taraflarda okumuyor camilerde. Onlardan ses geliyor. Havadan ses gelip okunuyor. Onun için Allah alem, o ezan kabul oluyor mu? Hani oranın şey için ezan bereketi oluyor mu? Olmuyor mu? Halbuki hani mübarekler, yüz binlerce cami var Allah'a şükür Türkiye'de. Hepsinde müezzini var. Paralarını alıyorlar. Maaşlarını alıyorlar. Bunlar ne için bunları barındırıyorsunuz o vakit? Yani bu sırf ezan duyulsun değil de oranın hem bereket olsun hem azabından, Allah'ın azabından muhafaza olsun diye. Onun için yani bu sesi iyi kötü değil. Sesi kötüyse şeyden, kapının önünde okusun, ötekisi şeyden, havadan okusun. Bir şey değil. Gene de olur yani. Güzel sesli müezzinler var. Bütün camilerden, mikrofonlardan gelsin o ses. Ama o caminin müezzini mikrofonsuz okursun. Madem sesi kötüdür. Yani sesi 15-20 metre ne kadar giderse o kadar, o da sevap almış olur. Oraya da bereket olmuş o köy, o mahalleye şeye. Onun için dikkat etmek lazım. Depremde ne yapacağız, ne edeceğiz diye söyleyip dururlar. İşte bu da, deprem de Allah'ın bir azabıdır, Allah'ın bir şeyidir, kadabıdır. Yani onu şey yapmak için, hafifletmek için ezan mühimdir yani. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ eddenen müeddin yevmel cuma harmel amel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, müezzin cuma günü ezan okuduğu zaman herhangi bir iş yapmak haram olur. Tabi bu daha fazla erkekler bakımından şey yaptı, ezan dediğimiz hutbe ezanı olur. Çünkü eskiden bir ezan olurdu. O da hutbeye çıkıp da imam ezan okudu mu o 5 dakika, 10 dakika, hadi en çok yarım saat bir vakit var. Onu alışveriş yapmak iyi değil, caiz olmaz. Onun için ona da dikkat etmek lazım buna. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eşfa'el ezan ve avtel ikame. Peygamber gene buyuruyor, ezan ifadelerini çift çift oku, kâmet tek tek okuyun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar da tabi mezheplere göre değişiyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inne şeytan izâ semi'an nidâ bis-salâh hâle lehu duratun hatta la yesma'u savtahu fe idâ sekete rece'a fevesvese fe idâ sema' ذهب فإذا سمع قام ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şeytan bu ezanı namaz ne ezanı sever ne ezanı sever. Şeytan namaz için ezan okunduğu işittiği zaman yerlenerek sesi işitmeyecek kadar uzağa gider. Yani o kadar gaz çıkararak kaçar oradan. Yani ezan sesini duymasın diye. O kadar uzak gider ki ezan bitince
geri dönüp vesvese vermeye başlar. Bu da gene ezan bitti der ezan hemen gelip milleti vesvese etmeye başlar. Namaz için kâmet getirdiği için zamanda aynı şekilde sesi işitmeyecek kadar uzağa gider. Gene kâmette de uzağa gider. Kâmet bitince geri dönüp vesvese yapmaya başlar. Yani insanı namaza kılarken, ederken ne zaman olursa vesvese var insanda, vesvese gelir. Onun için namazdan, ezanla ikamet vakti hiç sevmez o şeyleri. Acayip haller gelip de kaçıp gider. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müezzinler Müslümanların namazlarında ve sahurlarında onlara vakit bildirmek açısından emindirler. Yani onları insanların bu namazlarına, oruçlarına, sahurlarına vakitlerini müezzinler emniyetli insan olur. Onlara emanet edilmiş. Yani onların bir vakitten önce, vakitten sonra ezan okumaları olmaz. Çünkü bu hassas şeydir. Akşam namazdan önce, iftardan önce yapsan, ezan okusan oruç gider. Sahurda geç kalsan bu vakitte gene oruç gider. Namaz aynı şekilde. Bazı namazlar tam vaktinde kılınması lazım olan namazlar akşam gibi. Onu da yani mühimdir bu. Onların mesuliyeti, onlar büyük mesuliyet var onlarda da. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne şeytan semi'an nida bis salah zahaba hatta yekun mekanen ravha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şeytan Medine'de namaz için okunan ezan işittiği zaman Medine'den 30 veya 40 mil uzaklıkta olan Ravha'ya kadar uzaklaşır. Yani Medine'den o kadar uzak gider ki 40 mil dedi yani 60 kilometreden fazla katlayla denir. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnna Allah Teala yahşur müeddinin yevmel kıyameh atval nas anakan bi kavlihim la ilahe illallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Yüce Allah Azze ve Celle kıyamet gününde müezzinleri la ilahe illallah demelerinden dolayı insanların en uzun boyunları olarak haşreder. Yani onlara ikram olarak öteki insanlardan farklı olarak müezzinlerin boyunları daha uzun olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne aha suda in huve adin ve men addana fehuve mukiman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sudalı kardeş Mısır'ın fethinde bulunan Ziyad bin Haris ezan okudu ki kâmette de ezanı okuyan kişi getirir. Yani Peygamber buyuruyor ki kim ezan okuyan kâmeti getirmesi lazım diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in ehle sema la yesma'un şey'en min ehli'l ard illa el-ezan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sema ehli yani gökyüzü ahalisi melekler yeryüzü ahalisinden sadece ezan işitir. Öteki şeyler işitmez. Onun işittikleri ezan sesi devamlı yeryüzünden ezan sesi olarak çıkar onların kulaklarına. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne khiyar ibadillah yura'un şems vel kamer vel nucum vel azilla li zikrillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki şüphesiz ki Yüce Allah'ın en hayırlı kulları güneşi, ayı, yıldızları ve
gölgeleri Yüce Allah'ın zikri için gözetlenenlerdir. Yani güneşe bakıp ayın, yıldızların hepsinin bir işareti var namaz vaktine, ibadet vakitlerine. Onları öyle bakıp da onlardan istifade edenlere Allah zikri için hayırlı kullardır. En hayırlı kulları onlardır. Yani bazı şimdi insanlar, tip insanlar var, güneşe ya yıldızlara falan bakıp da başka maksat için bakan değil de bu Allah'ın yolunda olmak için bakanlardır. Hayırlı insanlar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inneme yukimu men edzen. Peygamber buyuruyor ki kâmeti ancak ezan okuyan kişi getirir. Yani o müezzin hem ezan okuyor hem kâmet getirir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyema kavmin nudiya fihim bil ezan sabahan kâne lehum emanen min azâbillah teâlâ hatta yumsu ve eyyema kavmin nudiya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hangi toplulukta sabah ezanı okunursa muhakkak onlar akşama kadar Allah'ın azabından güvence altında olurlar. İnsanlar, mahalledeki insanlar o Allah'ın azabından emindirler. Güvencededirler. Hangi toplulukta akşam ezanı okunursa muhakkak onlar sabaha kadar Allah'ın azabından güvence altında olurlar. O da gene akşamda okunan, yatsı okunan namaz yani sabaha kadar insanları emniyette eder. Bazı işte nasipsiz insanlar var. Yapıyor. Bir cami yapılacak, edecek. Yok istemeyiz. Ezan rahatsız oluyor ezandan. Rahatsız olan tabii şeytanlar rahatsız olur. Onlar o şeyden mahrum olur. Allah bizi mahrum etmesin. Sadaka Resulullah fîmâ kâle evkemâ kâle ziyadetillah şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashâbil kiram ve ilâ arvâh cemî'l enbiyâ l-murselîn kudemâ şerâ'i ve ümmet-i arba'a ve ilâ arvâh meşâyihine fi tarîkati nakşibendi ve iksîr Bukhari seyyidina Abdülhâlik el-Rüzduvâni Mevlana Şeyh Şerafuddin Dağıstani Mevlana Şeyh Abdullah Fazıl Dağıstani Mevlana Şeyh Muhammed Nazım Adil Hakkani ve sâir saadat ve sıddıkîn ve men hafadat ve cevap Hüseyin Efendi ve Rafakâh Hacı Mustafa Tera ve cümlemizin geçmişler ruhlar için şehitlerin, şuhada, ruhlar için. İnna Teala el-Fatiha.